Merhaba örgü severler. Helalitas YouTube kanalıma tekrardan hoş geldiniz. Biliyorsunuz ben normalde en çok şal tarifleri veriyorum. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalışıyorum ama bugün bir değişiklik yaptık ve bu güzel bluzun nasıl yapıldığını size anlatmaya çalışacağım. Ben bu bluzu e, çok sevdiğim bir müşterim için, sürekli uzun zamandır birlikte çalıştığımız bir müşterim için, onun kızları için hazırladım. Özel istek üzerine. Şimdi bunun nasıl yapıldığını size de anlatmak istiyorum. Şimdi bluzumuza ben normal yazlık bir bluz. Bambu ip kullandım. Şu görmüş olduğunuz yarn art'ın bambu ipini kullandım. Bu ipi ben çok beğendim. İlk defa kullandım ben de. Gayet yumuşak bir ip. Eğer karşılaştırmak isterseniz genelde yazlık örgülerimizi diva ile öreriz. Ama bu divadan daha güzel, daha yumuşak duruyor. E, Bambu içeriğinden dolayı sanırım. Evet. Şimdi bu iple bakın şöyle dökümlü duruşunu da şöyle size göstereyim yakından. Duruşunu. Bu şekilde. Şimdi ben bunu bir tane denemek için ördüm. Bu sanırım 38, 36 ve 38 bedene çok rahat olur. Hatta biraz salaş olarak 34 beden de giyebilir bunu. Şimdi buna göre ölçülerimizi vereceğim. Daha doğrusu verirken şu bir motifin nasıl yapıldığını anlatmaya çalışacağım. Diğer şeyleri, sayılarını falan bu yüzden göstererek anlatacağım size. Şimdi sadece şu motifin nasıl yapıldığını, nasıl örüldüğünü tarif etmeye çalışacağım. Motifimiz biraz detaylı bir model. Eklemesi biraz detaylı. Dikkatle videomu sonuna kadar takip ederseniz eğer eminim ki yapabileceksiniz. Motifi birleştirerek ilerleyeceğim. Yani bir motif bittikten sonra ipi kırmadan hemen bir sonraki motife başlanıyor normalde. Ama eğer yapamayacaksanız, zor gelirse o motif yapıp daha sonra dikerek de ekleyebilirsiniz. Şimdi hemen örgümüze başlayalım. Şunu bir kenara alalım modelimizi. Modelimiz şu uç köşeden, şuradaki köşeden başlayarak ilerliyor. Yelpaze şeklinde bir model. İpimizi alıyoruz. Şimdi ipimiz ince bir ip. Dediğim gibi divadan biraz daha, bir tık daha ince. Çok ince değil ama bir tık daha ince. Şurada da 2 milim tığ kullandım ben. Siz elinize göre tığınızı ayarlayın. Zincir çekerek hemen örgümüze başlayalım. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 zincir çektim. Bir tane ipimi doladım tığıma. Görünüyor mu net? Biraz daha netleştirmeye çalışayım. Evet, bir kez doladım. Şuradan bakın geriye doğru 1, 2, 3 tane sayıyorum. Dördüncüye batıyorum. Hemen buraya bir tane ikili trabzan yapıyorum. Tekrar bir iki tane zincir çektim. İpimi bir kez doladım ve şu en sondaki zincire batıyorum. Buraya da bir tane ikili trabzan yapıyorum. Şimdi bu birinci sıramızı yaptık. Sayılara falan dikkat edin hanımlar. Battığım yerleri mümkün olduğu kadar net göstermeye çalışacağım. Zincir sayılarına çok takılmayabilirsiniz. Sadece örgünün işleyiş sırasına çok dikkat edin. Neyi ne zaman nerede ne yapıyoruz ona dikkat edin. Zincir sayısı ele göre değişir. Bir tane fazla bir tane eksik çekebilirsiniz siz. Sadece modelin tarifine dikkat edin sadece. 2, 4, 5. 5 tane zincir çekiyorum. Ve örgümü çeviriyorum. İkinci sıramızı yapacağız şimdi. İpimi doladım. Şimdi az önceki ilk yaptığımız trabzana batıyorum ve buraya 5 tane ikili trabzan yapıyorum. Aynı noktaya batıyorum. 2, 3. Bakın şu trabzanın tepesine batıyorum. Aynı noktaya batıyorum.
4, 5 tane ikili trabzanımı yaptım. 1, 2 zincir çektim, ipimi doladım. Şuradaki zincire şurada 2 tane zincir atlayıp 3. zincire bir tane trabzan yapıyorum. Şimdi ikinci sıramızı yaptık. Biraz çok parlıyor herhalde Hilal. Böyle daha net göründü. Şimdi birazcık netliğini azaltmaya çalıştım hanımlar. İp de biraz parlak olduğu için. Evet. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örgümü tekrar çevirdim. İpimi doladım. Şu bir önceki sırada yaptığımız 5 tane trabzanı tepesine birer tane ikili trabzan yapacağız ama bunları tam bitirmeyeceğiz. Tek seferde toplayacağız. Yani şöyle şuradan göstereyim modelimizden. Bakın şurada şimdi şurası birinci sıramız. Birinci trabzanı yaptığımız sıra. Sonra şu 5 tane trabzanı yaptık şu anda. Şimdi şuradakini trabzanları yapacağız. Tek seferde toplayacağız. İpimi doladım. Bir kez iki ipi birlikte çekiyorum. İkinciyi çekmiyorum, tutuyorum tığda. İp doladım. Bir sonraki trabzana tekrar battım ve iki ipi birlikte çektim. İpimi doladım. Bir sonraki trabzana battım. Doladığımla beraber ilmeği çektim. İkisini birlikte doladım. Normal yaptığımız badem modeli. 5 tane yaptım. 5. de bunun hepsini birlikte topluyorum. Tek seferde çektim ve bir zincirle sabitledim. Sonra tekrar 1, 2, 3, 4 zincir, pardon 5 zincir çektim. Geldim şuradaki zincire. Buraya bir tane trabzan yaparak sıramı tamamladım. Bakın ilk bademimizi yapmış olduk. Şöyle göstereyim. Şu birincisini yapmış olduk. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5 zincir çekiyorum. Bir sonraki sıraya geçtik. İpimi doladım. Örgümü çevirdim. Şimdi şuradaki zincirin tam ortasına batıyorum. Buraya tam aynı noktaya 5 tane ikili trabzan yapacağız. 2, aynı noktaya batıyorum. 4, 5 tane ikili trabzanımızı yaptık. Araya 2 zincir çektim. İpimi doladım. Bu defa şuradaki bademi birleştirdiğimiz tepe noktasına, buraya da 5 tane trabzan yapacağım. Yine aynı noktaya batacağım. Evet. 5 tane yaptım. Tekrar 2 zincir çektim. İpimi doladım. Bu defa buradaki sondaki zincirin tam ortasına, yani şuradan 1-2 tane atlayıp üçüncüye batıyoruz. Siz daha düzgün batın hanımlar. Ben şimdi kamerada görünsün diye biraz uzaktan yapmaya çalışıyorum. Batarken falan biraz zorlanıyorum. Evet. 5 tane yaptık. Tekrar 2 zincir çektim. İpimi doladım ve geliyorum şuraya, köşe yapıyorum. Buraya da bir tane trabzan yaparak sıramı tamamlıyorum. Evet, bu sıramızı da tamamladık bu şekilde. Bu biraz böyle geniş gibi duruyor ama bu ilerledikçe bu toplanma kaybolacak.
Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Sıralamaya dikkat edin hanımlar. İpimi doladım. Yine bademleri kapatacağız şimdi. Buraya hemen birinci şuradaki ilk grubun üstünü yapacağız. Şurada yaptığımız gibi, bir önceki sırada yaptığımız gibi 5 tane yapacağız ama tek seferde toplayacağız. 5 tane ikili trabzanımızı yapacağız. İpimi doladım. Birinci trabzanın tepesine battım. 2 ilmeği çektim. Diğer ikisini tığda tutuyorum. Bir sonraki trabzanı geçtim. Aynı işlemi yaptım. 5'ini de bu şekilde yapacağız. Ve tek seferde çekeceğim. Ve bir zincirle sabitleyeceğim. Şimdi diğerlerine de aynı işlemi yapacağız. 1, 2, 3, 4. Araya 4 zincir çektim. İpi doladım. Aynı işlemi yapıyorum. 5 tane ikili trabzan yapacağım. Tek seferde topladım. Tekrar 4 zincir çektim. Bu sondakine de aynı işlemi yapacağız. Evet, burada da 5 tanemizi yaptık. Tek seferde topluyorum. 1, 2, 3, da pardon. 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. İpimi doladım ve geldim şu kenardaki zincire batarak sıramı tamamladım. Evet, şimdi 2 tane badem modelimiz oldu. Modelde de göstereyim. Şöyle şu birinciyi yaptık. Sonra şu ikinci sırada 3 tane bademimizi yaptık. Şimdi geldik 3. badem sırasını yapmaya. Bunun için de hemen 1, 2, 3, 4, 5 tane zincirimi çektim. Örgümü çevirdim. Yine geldim. Pardon, burada artık zincire batmıyoruz. İpimi doladım. Şuradaki bademin tepesine, bakın birinci bademin tam tepesine 5 tane trabzan yapıyorum. Yine ikili trabzan. 5 tane yaptım. Araya 1, 2 zincir çektim. Bir sonraki bademin tepesine geçtim. Buraya da 5 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar 2 zincir çektim. Bu defa 3. bademin tepesine batıyorum. Ve buraya da beş tane trabzanımı yapıyorum. İkili trabzanımı. 1, 2 zincir çektim ve sıramı bir trabzanla köşe yaparak bitiriyorum. Şimdi bademin yarısını yaptık. Şimdi üst sırasını yapacağız. 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çektim. Yine örgümü çevirdim. İpimi doladım. Şimdi trabzanlarla bademlerin tepesini kapatacağız. Yine 5 tane ikili trabzan yapacağım. Tek seferde toplayacağım. Arada 4 zincir çekeceğim. 4 zincir çektim. İpimi doladım. İkinci bademe geçtim. Aynı işlemi yapıyorum. Üçüncü bademde farklı bir işlem var. Değişik bir püf noktası bu. Hemen onu da göstereceğim. Evet, şimdi ikinci bademi de tek seferde topladım. Bir zincirle sabitledikten sonra 3 zincir çekiyorum. 1, 2, 3 zincir çektim. Şimdi bakın, şurayı yaparken farklı bir şey yapacağız. Burada ipimi 3 kez tığıma 3 kez ipi doluyorum.
Geliyorum şuradaki bademleri yapmaya başlıyorum. Bakın 3 kez doladım. Şimdi birinci trabzanın tepesine battım. 2 ipi bir dolama ve çıkardığım ilmekle birlikte ikisini birlikte ördüm. Bu birinci trabzan. Şuradaki 2 tane dolamam tığın üstünde duruyor. Bunları şu anda çekmeyeceğim. Tekrar ip doladım. Yanındaki trabzanı yapıyorum. Evet. Bir kez daha doladım. Bir sonraki trabzanı yapıyorum. Yani 2 ilmeği birlikte çekiyorum. Tekrar doladım. 5 taneyi bu şekilde yapacağız. Evet. Tam 5 taneyi bu şekilde yaptık. Şimdi şuradaki ilk en başta zincirden sonra doladığımız 2 dolamadın. Şuradaki ikincisi, şu bir tanesi yine kalacak. Şununla birlikte bunun 5'ini birlikte topluyorum. Bakın bir tane dolamamız halen duruyor. Şimdi bunu bir zincirle burada sabitliyorum. Şimdi bu dolamayla birlikte bir tane trabzan yapıyorum. Bakın ikisini birlikte çektim. Sonra tekrar kalan 2 ilmeği de birlikte çektim. Burada şöyle tepesinde bademin tepesine bir trabzan oluşturmuş olduk bu şekilde. Bunu yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4 tane zincir çektim. Şimdi bu 3. sıra bademlerimizi de tamamladık. Geldik şimdi modelde de göstereceğim tekrar. Bakın 1, 2, 3. sıra bademi yaptık. Şu anda yaptığımız badem şu. Şimdi geldik şuradaki 4. bademleri, 4. sıranın bademlerini yapmaya. Evet. Şuradaki bademden sonra artık burada köşeyi kapatmıyoruz. Bu köşeyi örgü bu 5 badem sıramız bittikten sonra dönüş yaparken kapatacağız. Burada bir şey yapmıyoruz. 4 zincirden sonra örgümü çevirdim. İpimi doladım. Bakın şu başladığımız noktanın tam dibine, şuradaki boşluğa, zincirin tam dibine 5 tane trabzanımı yapıyorum. İkili trabzanımı. İlk bademim bu olacak. Bu model biraz değişik bir model hanımlar. Ben de internette çok araştırdım. Bir iki bulduğum fotoğrafla çıkarabildim modeli. Şimdi birinci bademi yaptıktan sonra araya 2 tane zincirimi çektim. Bakın bu birinci bademin alt sırası yani. 2 zincir çektim. Sonra geldim şuradaki bademin tepesine. Hemen burayı normal diğer sıralarda yaptığımız gibi yapıyoruz. 5 tane tepeye trabzan yapacağız. 3, evet. 5 tane yaptım. 2 zincirimi çektim. İpimi doladım. Şimdi üçüncü bademi, bakın şu bademin tepesine değil, şuradaki zincire batarak yapacağız. Şu ortadaki ve sondaki bademin arasında duran zincire batacağız. Hemen buraya da 5 tane trabzanımı yapıyorum. İki tane zincirimi çektim. İpimi doladım. Bakın şuraya batıyorum. Köşe yapıyorum burada. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 çekiyorum burada. 9 da çekebilirsiniz. 9 çekelim. Hemen 9 zincir çekiyoruz. İp örgümü çevirdim. Şimdi bademlerin üst sırasını kapatmasını yapacağım. Beş tane trabzanımı yapıp toplayacağım. Birinci ve ikinciyi aynı şekilde, üçüncüyü de yine değişik bir şekilde yapacağız. Az önceki sıradaki gibi yapacağız. Aralara 4 zincir.
İpimi doladım. Şimdi birinci bademi yaptık. İkinciyi yapıyorum. Evet, ikinciyi de kapattık. Bu defa 1 2 3 zincir çektim. Şimdi geldik. Az önceki şuradaki bademi yaptığımız tekniği uygulayacağız. 3 kez doladım tığıma ipimi. Tekrardan bir de burada göstereyim yavaşça aynı işlemi. 3 kez doladım. 2 tanesini kullanmayacağız. Şimdi trabzan, alttaki badem trabzanın tepesine batıyorum. Şurada birinci dolamayla ilmeği birlikte çekiyorum. Şu 2 tane dolamaya karışmıyorum. Bunlar duracak. İpimi doladım. Tekrar bir trabzan, daha doğrusu yarım trabzan diyelim. Çünkü tamamını kapatmıyoruz. Bir tane daha yapıyorum. 5 taneyi de bu şekilde yapıyoruz. Evet, şimdi geldik toplamaya. 5 taneyi yaptık. Şuradaki bir tane dolamamızı tutacağız. Diğer dolamayla birlikte bu 5 ilmeği toplayacağız. Evet, şimdi bir zincirle sabitledim. Şimdi burayı hemen trabzan gibi örüyorum kalan dolamayı. Tekrar 1 2 3 4 zincir çektim. Burada da köşe yapmıyoruz. Bu sırada da köşe yapmayacağız. Örgümü çevirdim. Bakın 4 sıra bademimiz oldu. Şimdi 5. sıradayız. Yine aynı işlemi yapacağım. 4 zincirden sonra ipimi doladım. Örgümü çevirdim. Şuradaki tam zincirin dibindeki boşluğa hemen 5 tane trabzanımızı yapıyoruz. Araya bir zincir çektim, doladım. Bir sonraki bademin tepesine bu defa 5 tane trabzanımı yapıyorum. Tekrar bir zincir çektim, geldim. Bu defa yine şu bademin tepesine değil, zincire batıyorum. İki bademin arasındaki zincire bir tane daha badem başlayacağız. 5 tane trabzan yapıyorum buraya. İnşallah anlatabiliyorumdur hanımlar. Videoma yorum yaparak önerilerinizi paylaşabilirsiniz benimle. Evet. Şimdi tekrar 2 zincir çektim. Köşemi yapacağım yine. Buraya bir tane. Kenarlarda üçlü trabzan yapıyorum genelde, çok kasma yapmasın diye. Evet. Şimdi hanımlar, gördüğünüz gibi örgünün sağ tarafında köşeleri yapmadık, kenarları yapmadık. Sol tarafında yaptık. Şimdi bu sağ tarafı da burada örerken bu kısmı tamamlayacağız. Onu göreceğiz şimdi. Evet, şu yarım bademlerimizin üstünü yapacağız. Burada son 5. bademi yaparken bakın dönüşte normalde 8 zincir 9 zincir çekiyorduk. Burada 1 2 3, bakın 5. bademin dönüşü. Hanımlar, videonun başında dediğim gibi çok dikkatli takip edin. Buradaki sayılar, şeyler, işlem sıraları değişiyor. Çok değişken bir model. Öyle çok standart giden bir model değil ama bir iki tane yaptıktan sonra el alışıyor. Ben de yani şu sayıları falan güzel tutturabilmek için bayağı bir yaptım, söktüm. Ama sonunda bir şekilde tutturdum. Siz de zincirlerinizi, sayılarınızı kendinize göre ayarlayın. Evet, şimdi 3 zincirden sonra tekrar 3 kez doluyorum burada. Örgümü çevirdim. Şimdi 5. bademin kapatmalarını yapacağım. Şöyle göstereyim. Bakın şurada 5. bademin şuradaki üst sırasının kapatmalarını yapacağım. Kapatmaları yaparken bakın şuradaki trabzanları oluşturacağız. Bu trabzanları, yani bademleri kapatma ve trabzan sırası aynı anda oluyor. Onun için 3 kez doladım. Az önceki yaptığımız tekniği uygulayacağız. 5 tane
İkili trabzan yapacağım ama şu 2 tane dolamaya ellemeyeceğim. Bu 2 dolama duruyor. Yine 5 tane ikili trabzanımı yapıyorum. Tığımda 4 oldu ve 5 oldu. 5 taneyi birlikte ve bir tane dolamayı birlikte çekiyorum. Şuradaki bir tane dolamamız yine kaldı. Bunu tutuyoruz. Bunu bir zincirle sabitledikten sonra bunu da 2 dolamayla ilmeği birlikte örerek oraya normal bir trabzan yapar gibi yapıyoruz. Şimdi 3 tane zincir çekiyorum araya. 1-2 kez ipimi doluyorum tığa ve geliyorum şuradaki beşli trabzan grupların arasındaki şuradaki zincire bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. Yani uzun bir trabzan yapacağız buraya. Bakın bu şekilde. Tekrar 1 2 3 zincir çektim. 1 2 3 kez doladım. Buradaki yaptığım işlemin aynısını buna da yapacağım. Bunu biraz artık hızlıca yapacağım. Videomuz çok uzun sürmemesi için. Modelimiz biraz detaylı olduğu için uzun sürecek video yine. Evet 5 tane yaptım hemen. Üstünün trabzanı yaptım. 1. Bunu da yaptıktan sonra tekrar 3 zincir çektim. 2 kez doladım. Yine geldim şuradaki 2 tane trabzan grubun arasındaki zincire bir tane dörtlü trabzan yapıyorum. 1 2 3 zincir çektim. Yine 3 kez doladım. Şuradaki yine aynı tekniği uygulayacağız. Badem kapatma ve üstüne trabzan yapacağız. Bunu da hızlıca yapıyorum. 2-3 tane yavaş yavaş gösterdim. Eğer takılırsanız videoyu geriye sarıp tekrardan bakın hanımlar. Evet. Şimdi artık bademlerimiz bakın burada bitti. Modelimizden de göstereceğim. Modelle birlikte gösteriyorum hanımlar daha net anlamanız için. Bakın şu trabzanlarımız, kapatmalarımız bitti. Şimdi bu şöyle çevirirsem aynı yönde olacağız. Şimdi bunları yaptık. Bademlerimizi kapattık. Geldik. Şimdi bakın örgümüzün bu tarafı kapalı. Aynı yönde gösterirsem bakın. Örgümüzün bu tarafında kenarımız var ve kapalı. Ama bu taraf açık. Şimdi buranın kenarını yapacağız. Onu da hemen 1, 2, 3 zincir çektim. Bakın şu son badem kapamadan sonra 3 zincir çektim. İpimi doladım. Bir kez doladım. Geliyorum. Şuradaki bademlerin şurada orta çizgisi. 2 sıranın birleştiği noktaya bir tane. Şuraya batıyorum. Herhangi bir uygun sağlam bir yere batın. Buraya bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çekiyorum. 1, 2 kez doluyorum. Bu defaki biraz uzun trabzan olacak. Bakın bunu da getiriyorum. Bakın tam şuradaki bademin tepesine batıyorum. Bademin tepesine battım. Bakın şuraya değil, tepeye battım. Bunu da dörtlü trabzan yapıyorum. 2 kez doladım. 4 defa da çektim. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Bu defa bu bademin şu orta sırasındaki yani 2 sıranın birleştiği noktaya batıyorum. Buraya bir tane üçlü trabzan ya da ikili trabzan. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. Şu anda bakın tekrar bakın neler yaptığımızı. Bakın şurada badem tepesinin bittiği nokta. Şurada bir tane yandan üçlü trabzan yaptık. Sonra 3 zincir çektik. Şuraya bir tane dörtlü trabzan yaptık. Şunu. Tekrar 3 zincir çektim. Bademin yanındaki 2 sıranın birleştiği noktaya bir tane trabzan, normal trabzan yaptık. 3 zincir çektik. Tekrar 2 kez doladım. Ve yine şuradaki bir alt sıradaki bademin tepesine batıyorum. Şöyle göstereyim. Buraya da yine dörtlü trabzan yapıyorum. Dörtlü trabzandan sonra 1,
2, 3 zincir çektim. Şuradaki zincire birleştiriyorum. Bir tane trabzanla bunu buraya birleştiriyorum. Evet. Şimdi bakın modelimiz kapandı. Kenarları şöyle oval. Ben buna şey diyorum hanımlar, dondurma külahı. Külah şeklinde bir modelimiz olacak. Damla şeklinde de diyebiliriz. Evet, şimdi şu modelimizin orta kısmı bitmiş oldu. Badem kısmı bitti. Şimdi bu kenarları yapacağız. Şimdi ben buradaki sık iğne sayılarını da vereceğim. Kendime göre ayarladığım sayıları vereceğim. Siz elinizde deneyin. Hoşunuza gitmezse sık iğne sayılarınızı değiştirebilirsiniz. Ben kendi yaptığım sayıları vereceğim şimdi size. Şimdi trabzanla birleştirdikten sonra 1-2 zincir çekiyorum. Örgümü çeviriyorum. Şimdi geldik şuradaki kenardaki kenarların, köşelerin sık iğne ile doldurmaya geldik. Şimdi birinciye 1, 2, 3, 4 tane yapıyorum. İkinciye 3 tane yapıyorum. İkinci dediğim şu boşluklardan bahsediyorum. Birinci boşluğa 4 sık iğne yaptım. İkinciye 3 tane yaptım. 3 tane yaptım. Sonrakilere 4 tane yapacağım. Yani ilk 2 taneyi 3 tane diyelim. Şu tarafta da olacak. Diğer üstte kalanlara 4'er tane. Sıradakine 4 tane sık iğne yapıyorum. 1, 2, 3, 4. Bir sonrakine geçtim. Bakın her boşluğa 4 tane sık iğne yapıyorum. Her boşluğa 4 tane yapıyorum. Üç, 4. Hanımlar, ben bunları dolarken bana destek olmak için kanalıma abone olup da videolarıma beğeni ve yorum yaparsanız çok sevinirim. Sizin beğeni ve yorumlarınız benim sayfamın ilerlemesine faydası oluyor. Bir, iki, üç, 4 tane yaptım. Bir tane daha 4 yapacağım. Şöyle sayalım kaç tane dörtlü yaptık. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 10 tane boşluğa 4'er sık iğne yaptım. Şuradaki ilk 2 taneye birinciye 4, ikinciye 3 tane yaptım. Şimdi geldik son 2 tane. Son 2 taneyi de yine 3 sık iğne yapacağım. 2, 3 tane sık iğne yaptım buna da. Tekrar söylüyorum hanımlar. 4 sık iğne. Şöyle birinciye 4 sık iğne, ikinciye 3 sık iğne. Bunu da aslında birinciye de 3 sık iğne yapabilirsiniz de bunu şöyle söyleyeyim. Dönüşte trabzan yaparken bir tanesi çok yan yana geldiği için battığımız nokta. O yüzden burayı bir tane fazla yapıyorum. Şimdi ilk 2 taneye diyelim 3 sık iğne, kafanız karışmasın. Daha sonraki 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 taneye 4 sık iğne. Son 2 taneye de yine 3 sık iğne yaparak sıramızı tamamlıyoruz. Sonra 1, 2, 3, 4, 5 zincir çektim. Örgümü çevirdim. Şurada nerede olduğumuzu hemen modelde göstereyim. Bakın şuradaki birinci sık iğne sırasını yaptım şu anda. Şimdi şuradaki kafesleri yapacağız. Şu birinci kafes sırasını yapacağız. 5 zincir çektim, örgümü çevirdim, ipimi doladım.
şuradan en baştaki zincirin başladığı şu birinci boşluğu atlıyorum. Ondan sonraki boşluğa bir tane trabzan yapıyorum. Araya 2 zincir çekiyorum. Bir sık iğne atlıyorum. Bir sonrakine yine trabzan yapıyorum. 1-2 zincir çektim. Aralarda bu sıranın bütün komplesinde aralarda 2 zincir ve de bir sık iğne yapıyoruz, bir atlıyoruz, bir yapıyoruz, bir atlıyoruz. Şimdi bir tane atladım, bir sonrakine bir tane daha trabzan, zincir çektim, bir sonrakine tam 9 tane olacak. 9 tane normal trabzan yapacağız. Hep aralarda birer tane sık iğne boş bırakacağım. 2 tane zincir çekeceğim. Kaç trabzanımız oldu? 2, 4, 6, 8. Bir tane daha yaptım. 9 tane oldu. 2 zincir çektim. İpimi doladım. Yine bir sık iğne atladım. Bir sonrakine yine üçlü trabzan yapıyorum ama birazcık şöyle uzunca çekiyorum bunu. Yavaş yavaş trabzanın boyunu uzatacağımız için bu son trabzanı, yani şurada 10 tane trabzan olacak ama sonuncuyu biraz uzunca çekin. 1-2 zincir çektim. Yine 2 kez doladım. Bundan sonrası artık dörtlü trabzan olacak. 2 kez doladım. Yine bir sık iğne atladım. Bir sonrakine dörtlü trabzan yaptım. 2 zincir çektim. 2 kez doladım. Bir sık iğne atlıyorum. Yine dörtlü trabzan yapıyorum. 2 tane zincir çektim. 2 doladım. Tekrar bir tane atladım. Ve dörtlü trabzanımı yaptım. Tekrar 2 zincir ve 2 dolamadan sonra bakın geldik artık örgünün ortasına geldik. Bakın şu tam merkezdeki trabzanın tepesindeki sık iğneye batıyorum. Yani yine bir tane atlıyorum sık iğneyi ve dörtlü trabzanımı yapıyorum. Şimdi bu şekilde örgümüzün yarısı oldu. Bakın şöyle göstereyim. Tekrar da söyleyeyim. 10 tane üçlü trabzan, 4 tane de dörtlü trabzan yaptık. Aralarda hepsinde ikişer zincir çektik. Sık iğnelerimizin ise birini atladık, birini trabzan yaptık, birini atladık, birini trabzan yaptık şeklinde ilerledi. Bu şekilde örgümüzün tam ortasına geldik. Şimdi ortadaki, yani şu anda burada 14 tane direk var. 1-2 zincirimi çektim. İpimi 2 kez doladım. Sadece şu ortada sık iğne atlamadan aynısına son battığımızın yanındakine hemen bir tane dörtlü trabzanımızı yapıyoruz. Bu şimdi örgünün diğer yarısının ilk trabzanı oldu. Şimdi bunun simetri olarak aynısını örgümüzün bu tarafına da uygulayacağız. Evet, örgümün diğer yarısını da tamamladım ben. Bakın ilk trabzan sıramız tamamlanmış oldu bu şekilde. Hemen şimdi geldik. Şurada da göstereceğim yine. Evet. Şimdi geldik şuradaki sık iğne sırasına, şu aradaki sık iğne sırasına. Şimdi buradaki boşluklarımıza sık iğne dolduracağız. Bütün boşluklara ikişer tane sık iğne dolduracağım. 2 zincir çektim, döndüm. Her boşluğa 2 tane sık iğne. Ben şimdi bu sırada başka anlatılacak bir şey yok. Hemen videomu durdurup ikişer tane sık iğnemizi yapıp gelelim. Evet, şimdi her boşluğa ikişer tane sık iğnemi yaptım ben. Sıramı tamamladım. Şimdi geldik son delik sırası, kafes sırasına. Şimdi bunu yapacağız. Hemen 1 2 3 4 5 zincirimi çektim. Örgümü çevirdim yine.
ipimi doladım. Şimdi az önceki gibi yine ilk önce kısa trabzanlarla başlayacağız. Yani normal trabzan yapacağız. Şuradaki direklerin tepesine aynı hizaya gelecek şekilde, zaten bu da yine aynı şekilde denk geliyor. Bir sık iğne yapıyoruz, bir tane atlıyoruz, bir sık iğne yapıyoruz, bir tane atlıyoruz şeklinde ilerleyecek. Hemen buradaki sık iğnelerimizi yapalım. Aralara başlangıçta ilk 9 tane yapıncaya kadar aralarda 2 zincir. Ondan sonra biraz genişleteceğiz araları. Hemen 9 tanemi yapayım. Burada ikişer zincir çekiyorum aralara. Sık iğnelerden bir dolu bir boş yapıyorum. Bunlar da zaten alttaki trabzanın tepesine denk geliyor. Bakalım kaç tane oldu? 2, 4, 6, 8, 9 tane olmuş. 9 taneden sonra 1, 2, 3 zincir çekiyorum. Buraya bir tane yine uzun bir üçlü trabzan yapıyorum. Geçişler çok keskin olmasın diye bir kereden hani ikili trabzandan bir anda üçlü trabzanı bir anda dörtlü trabzana çıkarıp çok şey olmasın diye birazcık uzun çekiyorum. Tekrar 1, 2, 3 zincir çektim. İpimi doladım. Ama bu defa 2 defa doluyorum. 2 kez doladım. Hemen bir sık iğne atladım. Bir sonrakine dörtlü trabzan yaptım. Zaten hep aynı hizaya denk geliyor. Bu 3 tane, 2 tane arada boşluğu üçlü zincirle yaptık. Bundan sonrasını 4 tane çekeceğim. 4 zincir çektim. 2 kez doladım. Dörtlü trabzanımı yaptım. 1, 2, 3, 4 çektim. 2 kez doladım. Sıradaki boşluğa dörtlü trabzanımı yaptım. Yine 4 zincir çektim. Şimdi yine tam ortasına geldik örgümüzün. Bakın şurada ilk 9 tanenin arası 2 zincir. Ondan sonra 2 tanesi 2 boşluğumuz 3 zincir. Diğerleri de 4 zincir olacak şekilde sıramızı yarısına geldik. Diğer yarısını da aynı simetri şeklinde zincir sayılarını aynı tutarak tamamlayıp gelelim hemen. Evet, örgümüzün diğer yarısını da aynı şekilde yaptım. Aralarda ilk 4 trabzan arasında 4 zincir, sonra 2 tanesinde 3 zincir, diğerlerinde 2 zincir olarak tamamladık. Şimdi buranın sık iğnesini yapacağız. 2 tane zincir çektim, örgümü çevirdim. Yine şuradaki ilk boşluklara, ilk 2 zincir olan kısımlara 2 tane sık iğne yapacağım. Ondan sonrakiler zincir sayısıyla orantılı bir şekilde 3 zincir çektiğim yerlere 3 sık iğne, 4 zincir çektiğim yerlere 4 sık iğne olarak sıramı tamamlayacağım. Şimdi bu sırayı yaptıktan sonra motifimiz bitiyor. Sonra ben bluzde motifin nereye kaç tane ekleyeceksiniz onları anlatacağım. Evet hanımlar, şimdi bir tane motifimizi tamamladık. Şimdi videonun başında dediğim gibi hanımlar, eğer eklemesini de ben şimdi göstereceğim kısaca ama karışık geliyorsa bu şekilde motiflerinizi yapıp şu sık iğne kısımlarından dikerek birleştirebilirsiniz. Ben bu modeli şöyle göstereyim. Bluzu ekleyerek ilerledim. Yani üstünde örerken ekledim, dikmedim yani sonradan. Yani biraz karışık gelirse eğer size, siz ekleyin. Ben şimdi anlatacağım. Şöyle yukarıdan aşağıya doğru ilerlerseniz, yani omuz kısmından aşağıya doğru örerek ilerlerseniz motifinizi ilerletmeniz, eklemeniz daha kolay olacaktır. Yani mesela şöyle yapmayın. Alttan eteğinden başlayıp üstüne ekleyerek giderseniz üstüne ekleme sorunlu oluyor. O yüzden yukarıdan aşağıya doğru örmeniz gerekiyor bunu. Eklemelerinizi. Şimdi motif yaptığınızı değil de ucuca ekleyerek nasıl gideceğinizi kısaca göstereceğim.
detayını gösteremeyeceğim çünkü çok uzun sürecek o zaman. Ama anlatacağım. Şimdi modelinizi bitirdiniz. Bitirdikten sonra bakın bir sonraki motife geçiyorum. Hemen ucundan şöyle göstereyim. Bakın şunu yaptığımızı farz edersek eğer, şöyle altına elimi koyayım. Eğer bunu yapıyorsanız, bunu yapıp bitirdiğinizi farz edersek, şimdi bir sonraki olan bu olacak. Bir sonraki motifimiz bu olacak. Şimdi buna nasıl ipinizi kırmadan geçeceğinizi göstereceğim. Ben de bunu buluncaya kadar, keşfedinceye kadar biraz uğraştım tabii ki hanımlar. 2, 3, 4. 4 tane zincirimi çektim. Şöyle tekrar videomu netleştireyim. Örgümü çevirdim. Bakın şuraya bir tane doladım. Buraya yine aynı şekilde her trabzanın tepesine denk gelecek şekilde 6 tane trabzan yapacağım. Şu baştaki zincirle beraber 7 tane edecek. Aralarda 2 zincir çekeceğim. 6 tane trabzan yapacağım. Ben ikili yapıyorum. İkili de yapabilirsiniz. Üçlü de yapabilirsiniz. Bu araları biraz dar tutmak için ikili yapıyorum. Kaç tane oldu? 4 oldu. 5, 6. Şimdi şuradaki zincir, en baştaki döndüğümüz zincirle beraber 2, 4, 6, 7 tane olduktan sonra hemen modeli kurmaya başlıyoruz. Bakın şimdi 7 tane yaptıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir çektim. Şurayı yapıyoruz. Bakın şuradaki ilk birinci tek trabzan yaptığımız sırayı yapıyorum şu anda. İpimi doladım. Şuradaki trabzanı, bakın şuradaki trabzana hemen buraya bir tane trabzan yapıyorum. Tekrar 1, 2 zincir çektim. Normalde burada zincire batardık ama şurada yanımızda artık örgümüz olduğu için geliyorum şuradan 1-2 tane atlıyorum. Üçüncüye bunu zincir kaydırma tekniğiyle birleştiriyorum. Bu biraz yüksek durdu. Bir tane geriden birleştirdim. Artık siz örgünüzün duruşuna göre güzelce ayarlayacaksınız. Şuradaki sık iğneleri biraz gevşek yapmışım herhalde aceleyle. Ondan dolayı. Şimdi bir tane birleştirdikten sonra bakın şöyle zincir kaydırma yaparak, yani şuradaki bir sonraki boşluğa batıyorum. İpimi alttan alıyorum ve direkt halkadan, tığdaki ilmekten geçiriyorum. 1, 2 taneyi bu şekilde yaptım. Sonra bakın üst sıraya geçmiş olduk. Bakın birazcık yükselttik. Şimdi geldim. Geleceksiniz siz de şuradaki birinci şurada bademin alt sırasını yapacağız. Hemen onun için bir zincir çektim. Döndüm. Örgümü çevirdim. İlk bademin ilk sırası olan 5 tane trabzanımı yapıyorum. Dört. Evet, 5 tane yaptım. Bir tane zincir çektim. Geldim yine köşeye battım. Burası bu tarafı boş olduğu için şuradaki kenara batıyorum. Köşemi yapıyorum. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 zincirimi çektim. Şuradaki artık modelimizin başlangıcını uyguluyoruz burada. Sadece yaptığımız farklı şey, şurada kenarlarda kenar zincirimiz olmadığı için şuralara tutturma yapıyoruz. Yani buradaki modeli uygulayacaksınız. Hemen bir tane daha göstereyim. Buraya bir tane badem yapıyorum. Bademi kapatacağız. 5 tane trabzanımı yapıyorum. Tek seferde kapatacağım şimdi. Bunun da birleştirmesini göstereyim. Nasıl eklediğimi. Evet, bademi kapattım. Zincirimi çektim. Geldim yine şurada
trabzanla normalde birleştirdik ama burada trabzan yapamayacağımız için şuradaki sık iğnelere batarak zincir kaydırma tekniğiyle bunu buraya tutturuyorum. Bu şekilde örgümüzü ilerleteceğiz. Motifimizi ilerleteceğiz. Bakın şimdi 2 tane zincir kaydırmayla biraz yukarıya çıkarttım ipimi. Tekrar bir sonraki sıranın yapmam gereken işlemi yapacağım. Şurada kimisinde 2 zincir, kimisinde 3 zincir kaydırma yaparak siz onu ayarlayacaksınız. Neyi nereye tutturacağınızı da artık buradaki modele ekrandan dikkatlice bakın. Ben şimdi şunu sizin için net bir şekilde göstereyim. Şöyle açık bir şekilde. Bakın nereye ne eklenmiş burada görebilirsiniz. Hangisini nereye tutturmanız gerektiğini. Bunu zaten tutturma yerlerini siz kendiniz yapa yapa belli bir noktalar belirleyeceksinizdir mutlaka. Ele göre değişecektir. Bakın şuradan şunları eklemişim. Bunları tutturarak ilerlemişim. Bakın şu trabzan sırasına gelinceye kadar bir yerlere tutturuyorsunuz. Modelin o ilk teknik uyguladığımız teknik vardı ya, şu 3 kez dolayıp yaptığımız badem, hem bademle trabzanı yaptığımız şuradaki ilk bademe kadar bir yerlere tutturarak ilerleyeceksiniz. Ondan sonra zaten modeli normal örüyorsunuz. Örüp şu badem sırası bittikten sonra dönüyorsunuz. Bu defa şuraları tutturuyorsunuz buradaki motifinize. Yani şu bademleri yaptınız, çevresini yaptıktan sonra bunun sık iğne kısmında geliyorsunuz, şuralara tutturuyorsunuz. Artık sırayla örgünüzün yönüne göre buradan oradan tutturmalarınızı yapacaksınız. Burayı şimdi çok uzun sürer, artık oranı tek tek anlatamayacağım. Ama siz buradaki modelden neyi nereye tutturacağınıza bakıp anlayabilirsiniz. Evet, şimdi hanımlar modelin yapılışını anlattım. Detaylarını şöyle şunu net görmeniz için altına bir tane kitap koydum, koyu renk araya. Şimdi artık geldik bluzun motiflerinin nereye ne yerleşecek onu söylemeye. Şimdi ben bunu her bir eni için 4 sıra yaptım. Bakın 4 motiften oluşuyor her bir sırası. Yukarıdan aşağı şuradaki kısım 6 tane ucuca 6 motif ekledim. 1, 2, 3, 4, 5, 6 motif ekledim. Ben şimdi videonun sonuna bunun tam açık bir tane fotoğrafını ekleyeceğim. Oradan sayılara bakarsınız nereye kaç tane eklemişim. Sadece şu yaka detayını falan anlatmak istiyorum. Şimdi yaka için bakın şuraya 6 tane ekledim. Şuraya geldim. Bir sonraki sıraya 5 tane ekleyince şu ikisinin birleştiği nokta yaka oyuntusu gibi oldu ama biraz açık olduğu için ben buraya bir tane yarım motif yaptım. Yarım motifi de şuradaki modelimizin şu ilk şu iki bademin kısmını, şurayı sadece buraları örmeyeceksiniz. Sanırım 15-20 zincirle başlamıştım, hatırlamıyorum şu anda ama birkaç tane uzunca bir zincirinizi çekeceksiniz. 3 tane badem başlayacaksınız. Bunu öreceksiniz. Bademleri normal öbür tarifte anlattığım gibi, motifin tarifinde anlattığım şekilde öreceksiniz. Şuradaki trabzanlarını, sık iğnelerini yaparken şuraları birleştireceksiniz. Şimdi dediğim gibi 4 sıradan yan yana 4 motiften oluşuyor. Şu omuz kısmı, şunlar, bu da omuza geliyor. Burası yakaya geliyor. Yarım motif. Kollarımız reklam kol gibi oldu. Kol güzel denk geldi. Bakın şuraya. Bu şekilde yaptım. Evet, yakanın arka tarafını da göstereyim. Ön taraf biraz daha arkaya göre oyuk. Şöyle hemen kitaptan çevireyim, arkasını da göstereyim. Bakın şurası da yakamızın arka kısmı. Arkada şurayı arkaya ekstradan ortaya bir tane motif ekledim. Arkanın. Bakın buraya bir tane. Normalde diğerinde ön tarafta şu motif yok. Şunlar var, omuz kısmına gelen motifler. Şuna ortaya bir tane ekleyince yakayı biraz kapatmak için şuraya da iki tane yarım motif yaptım. Bu şekilde. Kolu da şöyle daha net görmeniz için. Bakın şurası kolun ekleme yeri. Kolu örerken hanımlar
Şurada bir küçük bir püf noktası vereyim. Şimdi şunu motifi yapıyoruz ya, normalde bu motifin ucu buraya kadar geliyor. Şu kısmı örerken bakın motiften şöyle bir kısım, şu kısmı sadece şu kola denk gelen motiflerde bahsediyorum. Sadece şu iki tane. Hem bedende kolun birleşme noktasına gelen hem de kolda, şu da kolun motifi. Şu ikisinin köşesinde şöyle örgünüzden tığla işaret yapayım. Şöyle şu kısmı örmeyeceksiniz. Yani burayı zincir çekerek yukarıya yavaş yavaş azaltarak, hani bütün örgülerimizde yaptığımız kesme işlemi gibi şu köşeyi eğer örmezseniz burası çok güzel denk geliyor. Reklam kol şeklinde. Hatta ben de onu bilmiyordum. Bakın şurada içinden göstereyim. Örmüştüm. Ben bunu içine diktim. Ama siz örmezseniz bakın şurada fazla geniş duran kısmı içe diktim ben bunu bu şekilde. Ama dediğim gibi eğer burayı örmezseniz burası gayet muntazam bir şekilde denk gelecektir. Şu gövdedekileri içine diktim ama kolları örerken fark ettiğim için kollarda bu kısmı örmedim. Eksilterek gittim. Evet. Başka ne söyleyebilirim? Kollarda kaç motif yaptık onu göstereyim. Kolları hanımlar şöyle bir tane, en başta bir tane yarım motifimiz var. Ondan sonraki sırada 2 motifimiz var. Daha sonra 1 2 3 motif var. 3 motifi birleştirdim. Bakın şu şekilde göstereyim. Yarısı bu şekilde düşünürsek. Bakın kollar 2 motif şu üstte. İlk önce şurası omuza gelen kısım. Buraya bir tane yarım motif. Şöyle. Ondan sonra yarım motifin her iki tarafında birer tane tam motif var. 2 tane, yani ikinci sıramız 2 motif. Üçüncü sıramızda zaten 3 motif olarak yaptım. Bu sıra sayısını isterseniz uzatabilirsiniz kolunuzu. Şu boşluklara birer motif daha ekleyerek. Eğer isterseniz kolunuzu daha uzun yapabilirsiniz. Etek boyunu da göstereyim şöyle. Elimden geldiği kadar tüm detaylarını gösteriyorum hanımlar. Şimdi eteğimizde bakın ne demiştik, sıramız yanlamasına 4 motiften oluşuyor. Etek sırasını boyunda eğer uzatmak isterseniz şu kısımlardan yeni motifler yaparak ilerleyebilirsiniz. Şimdi ben kamerayı sabitlemişim. Tam gösteremiyorum ama tam boyunu da birazdan kamerayı elime alıp göstereceğim. Bakın gördüğünüz gibi şurası yaka 1 2 3 4 5 6, bakın şöyle çapraz çapraz gidiyor. Tam yakanın ortasına gelen kısma 5 motif. Şurası yakamızın orta kısmına gelen sıramız 5 motif. 1 2 3, biraz arkaya dönüyor tabi yaparken. Evet hanımlar, şimdi elimden geldiği kadar her şeyi şöyle arkasını da çevireyim. İyice inceleyeyim. Evet. Şimdi elimden geldiği kadar tüm detaylarını anlattım. Şimdi kamerayı biraz uzaktan çekeyim. İlk önce bunu serelim. Bu şekilde ancak bu kadar uzaklaştırabiliyorum. Zaten dediğim gibi fotoğraf ekleyeceğim size videonun sonuna. Oradan da size yardımcı olacaktır. Evet hanımlar, modelimizin anlatımı bu, tarif bu. Elimden geldiği kadar anlatmaya çalıştım. Tabi bu da video olduğu için çok fazla da aşırı uzun tutamıyorum. Evet, şimdiden yapmak isteyen herkese kolay gelsin diyorum.